Merhabalar, kanıt serisinin bu bölümünde türevde kuvvet kuralını kanıtlayacağız. X üzeri n'nin türevi n çarpı x üzeri n eksi 1'dir. Peki neden? N sayısı pozitif tam sayı olsa, negatif tam sayı olsa, rasyonel sayı olsa veya herhangi bir gerçel sayı olsa da bu kural geçerlidir. Ve hepsini bu videoda kanıtlayacağız. İlk olarak pozitif tam sayılarla başlıyoruz. Eğer bizim kuvvetimiz pozitif tam sayıysa x üzeri n'nin türevini hemen inceleyelim. Tabii ki türevin tanımını hatırlayarak başlıyoruz. H değerleri sıfıra yaklaşırken fx artı h eksi fx bölü h türevin tanımını verir. Biz hemen fonksiyonumuza bunu uygularsak, kuvvet fonksiyonu olduğu için x artı h'nin n'inci kuvveti eksi x'in n'inci kuvveti bölü h gelecektir. X artı h'nin n'inci kuvveti için binom açılımına ihtiyacımız var. Binom açılımını burada hatırlamakta fayda var. Gelin şimdi bunu hemen uygulayalım. Binomu uygularsak yukarıda oldukça kalabalık bir ifade bizi bekliyor. Ama bu uzun ifadenin ilk ve son terimi birbirini kolaylıkla götürüyor. Ve biz buradaki bütün terimleri h'ye oranlarsak ve ifadeyi bir kez daha düzenlersek en son satırda şu ifadeyi buluyoruz aslında. Burada h değerleri sıfıra yaklaşırken içinde h bulunan bütün terimler sıfıra yaklaşacağından ötürü sadece ilk terim kalacaktır. Dolayısıyla kanıt tamamlanmış olur. Yani x üzeri n'nin türevi n çarpı x üzeri n eksi 1'dir. Kuvvetimiz pozitif tam sayı ise kanıtımız bu şekilde. Peki kuvvetimiz pozitif tam sayı değilse ikinci kanıtımıza geçelim. Eğer kuvvetimiz negatif tam sayıysa ne yaparız? Tabii ki ilk kanıttan faydalanacağız. N negatif tam sayı olmak üzere, m de pozitif tam sayı olmak üzere n aslında eksi m'ye eşittir. O zaman fonksiyonu x üzeri eksi m şeklinde ifade edebiliriz. Burada da düzenlemeye gidersek 1 bölü x üzeri m olur. Daha önce bölüm kuralını görmüştük. Hemen onu uygularsak birinci fonksiyonun türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesi. Bunu hemen güzelce uygular. İfadeyi düzenlersek en son eksi m çarpı x üzeri eksi m eksi 1 gelir. Eksi m yerine n yazabiliriz. Dolayısıyla ifadeyi düzeltirsek n çarpı x üzeri n eksi 1 ile yine karşı karşıya kalırız. İkinci kanıtımız da böylelikle tamamlanmış oldu. Yani kuvvet kuralımız, kuvvetimiz pozitif tam sayıda olsa, negatif tam sayıda olsa aynı. Peki her zaman böyle mi? Şimdi rasyonel sayıya bakalım. Üçüncü kanıtımızda n rasyonel sayı olmak üzere n'yi a bölü b şeklinde ifade edebiliriz. Tabi burada a ve b tam sayı ve b sıfırdan farklı olmalıdır. Y eşittir x üzeri a bölü b ifadesinde her iki tarafın b kuvvetini alırsak y üzeri b eşittir x üzeri a gelir. Burada eşitliğin her iki tarafının türevini alacağız. Kuvvetlerimiz pozitif tam sayı olduğu için birinci kanıtta yaptığımız kuvvet kuralını uygulayabiliriz. Dolayısıyla b çarpı y üzeri b eksi 1 çarpı y'nin x'e göre türevi aslında a çarpı x üzeri a eksi 1'e eşittir. Burada y'nin x'e göre türevini yalnız bırakacak olursak a çarpı x üzeri a eksi 1 bölü b çarpı y üzeri b eksi 1 ifadesi gelir. Düzenlemeye devam edersek ve y yerine x üzeri a'yı yazarsak son anda şunu buluruz. Y'nin x'e göre türevi eşittir a bölü b çarpı x üzeri a bölü b eksi 1 olur. A bölü b n'ye eşitti. Dolayısıyla kanıt tamamlanmış olur. Yani x üzeri n'nin türevi aslında n çarpı x üzeri n eksi 1 olur. Yani n rasyonel sayıda olsa bu işi başarıyoruz. Ve gelelim artık son dokunuşa. Eğer bizim kuvvetimiz herhangi bir gerçel sayı olursa kural yine çalışır mı? O halde kanıt. Y eşittir x üzeri n ifadesinde her iki tarafın e tabanına göre logaritmasını alıyoruz. Ln y eşittir ln x üzeri n. Logaritmanın özelliği gereği x üzeri n'nin kuvveti olan n aşağı düşecektir. Yani ln y n çarpı ln x. Burada her iki tarafın türevini alacağız. Yalnız bir bilgiye ihtiyacımız var. Ln x'in türevi 1 bölü x'tir. Bu bilgiyi kullanarak devam edersek sol tarafın türevi 1 bölü y çarpı y'nin x'e göre türevidir. Sağ tarafın türevi ise n çarpı 1 bölü x'tir. Y'nin x'e göre türevini yalnız bırakırsak n çarpı y bölü x ifadesi gelir. Y yerine x üzeri n'yi yine yazarsak y'nin x'e göre türevi n çarpı x üzeri n eksi 1 olarak bulunur. Kanıt böylelikle tamamlanmış oldu. Bu videoda pozitif tam sayılardan başlayıp gerçel sayılara uzanan bir yolculuk yaptık. Gördük ki sayının türü ne olursa olsun x üzeri n'nin türevi n çarpı x üzeri n eksi 1. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.